Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte fırında çok lezzetli donatlar yapacağız. Hemen tarife geçelim. İlk olarak genişçe bir kaba unumu alıyorum. Ardından üzerine bir çimdik tuz ve bir paket vanilin ekleyip unumu şöyle bir karıştırıyorum. Ardından üzerine şeker, kuru maya ve ılık sütümü ekliyorum. Hemen arkasından bir yumurta ve bir yumurta sarısı ekleyip üzerine oda sıcaklığında yumuşacık olmuş tereyağımı ekliyorum ve spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra hemen elle yoğurma kısmına geçebilirim. Elle güzelce yoğurup hamura pürüzsüz homojen bir kıvam verdikten sonra üzerine örtüp en az 1-1,5 saat ılık bir yerde mayalandırıyorum. Evet, 1,5 saatin sonunda ben hamurumu alıyorum. Güzelce kabarmış. Hemen tezgahıma un serpiyorum ve hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Hamur çok yağlı ve yapışık bir hamur olduğu için hem altını hem üstünü güzelce unlamanız gerekiyor ki rahat rahat açılsın diye. Ben unladıktan sonra şöyle birkaç kez daha dışarıdan içeri doğru katlayıp o şekilde açmaya başlayacağım. Tekrar unladım, ters çevirdim ve verdalemle hafif hafif açıyorum. Çok fazla inceltmeyeceğim. Kalın bir hamur olması gerekiyor. Şu kalınlık yeterli olacaktır. Siz de ona göre açabilirsiniz. Şimdi böyle bir donat kalıbı var benim elimde. Bununla birlikte şekil veriyorum. Siz tabii ki bardakla ya da herhangi bir kaseyle de kesebilirsiniz. Gene boyutlar ve kalınlık bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hepsini bir yağlı kase erilmiş fırın tepsisine dizeceğim. Bu arada bu ortadaki küçükleri de mutlaka kullanın. Onlar da çok lezzetli oluyorlar. Çok daha kabuklu ve kıtır kıtır oluyorlar. Şimdi kalan hamurumu tekrar yuvarlayıp yoğurduktan sonra aynı şekilde açıp kalıplarla kesmeye devam edeceğim. Şimdi donatlarımın hepsini tepsiye dizdim. Üzerine nemli ya da kuru bir bezle örtüp yine bir en az 45 dakika 1 saat mayalandırmanız gerekiyor ılık bir yerde. Evet, şimdi 1 saat yeterli oldu. Ben hamurlarımı açtım. Gayet güzel kabarmışlar. Şimdi hemen fırına yolluyorum hepsini. Ve evet, şimdi hepsi fırından çıktılar. Şimdi tüm donatlarımı bir telin üzerine alıyorum güzelce soğutmak için. Ve ardından hemen süslemeye geçeceğim. Biraz beyaz ve sütlü çikolata erittim. Böyle bir karamel rengi görmek için. Ve biraz lotus bisküvi ve oreo parçacıkları hazırladım. Şimdi tüm donatlarımı güzelce çikolataya ve bisküvilere batırıp süsleyeceğim. Donatlarınızı dilediğiniz çikolatayla, şekerlemeyle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz direkt fırından çıkarıp üzerine biraz tereyağı sürüp şekerli ve tarçınlı bir karışıma da bulayabilirsiniz. Şimdi biraz da beyaz çikolatalı ve oreo'lu olarak süsleyelim. Gördüğünüz gibi çok şık oldular. Ben kızartmadan olabildiğince kaçınıyorum. O yüzden fırında donatlar benim için çok keyifli oldu. Hemen lotuslu bir taneyi güzelce keseceğim ve iç dokusunu da size göstereceğim. İnanın kızartma donattan çok daha lezzetli ve çok daha fresh bir tat oluyor. İçi de gözenek gözenek gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.